Total War Warhammer için modları göklerdeki yıldızlar, denizlerdeki kumlar, Naruto'daki filmler gibidir. Çok fazlalar yani. Şahsen sürekli kullandığım 7 modu sizlerle paylaşmak istedim ama öncesinde iki şey söylemem lazım. Birincisi, modlarla o kadar içi dışlı biri sayılmam. Kullandığım modlar en popüler olanlardan bazıları. Önerebileceğiniz benzer modlar varsa lütfen yorumlara yazın, haberdar olmuş olalım, daha az cahil bireyler haline gelelim. İkincisi de kişisel olarak oyunun dengelerini değiştiren veya oyunu estetik açıdan çok farklılaştıran modları tercih etmiyorum. SFO gibi, Radius gibi, yeni ırklar ve lordlar ekleyen modlar gibi muhteşem işler var ve hepsine saygım sonsuz. Ancak benim kullandıklarım hep ya kozmetik ya da quality of life dediğimiz oynanışı daha rahat hale getiren ufak tefek modlar. Öyleyse eğer çok genişlemişseniz veyahut da yerleşim yerleriniz arasında çok mesafe varsa tur araları insanı deli eder. Abi şimdi kamera dünyanın öteki ucuna gidecek değil mi? Bir saat bekleyeceğim değil mi? Of. Hala gidiyor. Ve bu yavaşlığı tekrar yaşarsınız. Vallahi aynı hızda geri gidiyor. Modun yaptığı şey çok basit. Bu kameranızı maksimum seviyeye çıkarıyor ve akıl sağlığınızı korumanızı sağlıyor. Kesinlikle onsuz yaşamayacağım. Bir gün ola ki yok olursa Warhammer 3'ü silip bilgisayarımı tekmeleyip bozmama, oyunu bırakıp insan içine karışıp topluma daha faydalı bir birey olmama neden olacak bir mod varsa o da bu moddur. Speedrun kamera olmadan oyunu oynamayın, kendinize bunu yapmayın. Total War Warhammer'ı bu kadar sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi, küçüklükten beri Heroes of Might and Magic serisini çok sevmem ve o seriyi bu kadar sevmemin sebeplerinden biri de fraksiyonları arasındaki hissiyat farkının muazzam ayrışması. Warhammer 3 bütün ırkların arayüzü aşağı yukarı aynı olduğu için bu hissiyatı biraz eksik veriyor. Unique Faction UI ise her ırkın arayüzünü elden geçirerek bu eksikliği bir nebze olsun kapatıyor. İmparatorluktan örnek vereyim. Vanilla yani ham versiyonu şu şekilde, modlu versiyonu ise şu şekilde. Renk tonlarındaki değişime, arayüz öğelerindeki desenlere dikkat edin. Zinch'te ise farklılık şu şekilde mesela. Vampir kodlarından da şöyle örnek vereyim. Bir tane de Korn'dan örnek vermiş olayım. Son bir örnek de cücelerden gelsin. Expanded Event Art Master Collection'da adından anlayabileceğiniz üzere gerçekleşen hadiselerin yanında çıkan görselleri çeşitlendiriyor. Kate'den örnek verecek olursam, bu görsel mesela teknoloji araştırıldı ve eyalet emniyete alındı bilgi kutularının yanında başka yerlerde de kullanılıyor. Bu mod ise bu hadiselerin görsellerini şu şekilde güncelliyor. Bir diğer örnek de kaynak binası ve nüfus fazlası için. Evet, birçoğu animasyonlu değil ama sağladığı çeşitliliği yine de seviyorum. Küçük bir kozmetik mod daha. Oyunun ham halinde bir binanın isterse 5 seviyesi olsun, bütün seviyelerin görseli aynıdır. Building Progression Icons ise tüm seviyelerdeki bina ikonlarını farklılaştırıyor. Hatta bunu sadece yerleşim yerleri için değil, gemi binaları vesaireleri olan karakterler için de yapıyor. Aslında oyundaki karakterlerin portrelerinin görsellerinden hiçbir şikayetim yoktu, ta ki bu modu görene kadar. Görseller arasındaki farka bakar mısınız? Sadece daha epik portre resimleri seçmekle kalmamış, aynı zamanda ırkların kendi içinde tutarlı bir görsel dili olmasını da sağlamış. Değişimci seferimdeki ekrandan görebileceğiniz gibi, evet 70. turda anca bu kadar kelle toplayabildim. Oynanabilir olmayan efsanevi lordları ve efsanevi kahramanları dışarıda bırakmış ama olacak o kadar artık. Çok küçük çaplı bir kozmetik mod daha. Oyun haritasında fare imlecini bazı özel konumlara getirdiğinizde karşınıza o konumu anlatan küçük bir metin çıkar. Buzul Gölü, Kemik Sütunu ve Ogan Parçası örneklerinden görebileceğiniz üzere Points of Interest with Pictures modunun tek yaptığı o konum açıklamalarının yanına çok şık birer görsel eklemek, nasıl bir mekanda karşı karşıya olduğunuzu daha iyi hissedebiliyorsunuz böylece. Tavsiye edeceğim son mod olan Specific Skill Queue, özellikle çok fazla kahraman tipi ve kapasitesi bulunan ırklarla oynarken oyun bir süre sonra yetenek puanı dağıtmaca simülasyonuna dönebiliyor. Otomatik dağıtsın desen ona da güven olmuyor. Yapay zeka aptal saptal seçimlerde bulunabiliyor. Hayır, yani bir kahraman tipinden elinizde 10 tane varsa çok büyük ihtimalle onunu da zaten aynı şekilde geliştirmek istiyorsunuz. Oyun öyle aman farklı büyükler kurmaya pek müsait değil. Keşke bir kere yapsam da bir daha uğraşmasam diyorsunuz. Specific Skill Queue'da tam olarak bu işe yarıyor. Birinci seviye bir kahramanı veya lordu alıyorsunuz. Sağ alt kısımda gördüğünüz şu tuşa basıyorsunuz. Yeni yetenek ekle diyorsunuz ve patır patır yetenek puanlarını dağıtıyorsunuz. Sonra kaydet diyorsunuz ve karakter seviye atladıkça o yetenekleri sırayla açıyor. Her seferinde size sormuyor. Bu arada bu videoyu sırf göstermek için hızlıca çektim. Optimum yetenek puanı dağılımı falan diye örnek almayınız. Dandik dündik yetenekler seçiyor diye adım çıkmasın sonra. Daha da güzeli, bu yetenek puanları dağılımını kaydettikten sonra aynı tipteki diğer karakterlere direkt yükleyebiliyorsunuz. Şahsen lordlar bazen farklı build gerektirebildiği için onların yetenek puanlarını kendim dağıtmayı tercih ederim ama tüm kahramanlarda bu modu yoğun bir şekilde kullanıyorum.
Dağıttığınız yeteneklerin sırasını değiştirmek veya belli seviyeler arasında dağıtmasını engelleyip örneğin 12. seviyede açılan özel yeteneklere toplu halde puan dağıtmasını sağlamak gibi olaylara da girebiliyorsunuz. Yüksek seviyede yetiştirdiğiniz karakterlerde ayarı biraz şaşabiliyor, biraz baş ağrıtabiliyor ama sağladığı rahatlık o kadar yüksek ki o kadarcık baş ağrısına seve seve katlanılıyor. Mini not, bu modun tam fonksiyon çalışması için Mem Reader adında teknik bir şeyler yapan bir mod da gerekiyor, onu da kurarsınız. 7 mod dedim ama şu ufaklıktan da bahsetmeden geçmeyeyim. Disable Startup Splash Screens Intros modu çok da şaşıracağınızı düşünmediğim bir şey yapıyor. Oyunu açtığınızda başlangıçtaki firma logolarını ve açılış videosunu es geçip bizi ana menüye atıyor. Evet, budur. Benim tavsiyelerim böyledir. Dediğim gibi bu kafada mod önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Göz atmaktan mutluluk duyarım. İzleyicileri de bilgilendirmiş olursunuz. Son olarak söylemek istediğim, bir modcu tanıdığınız varsa lütfen şu itemları ve yaverleri otomatik atama modu yapsın şu oyuna. Atamaları efektif yapmayabilir. Önemli değil. Bir şeyler atayıp geçsin yeter ki. Nefret ediyorum o ekranda zaman geçirmekten. Neyse, benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Mümkünse bir beğeninizi rica ederim. Görüşürüz.